Akıllı telefonunuzdan kahve makinenize kadar tüm elektronik cihazların içinde gizlenen o ufacık ama vazgeçilmez parçanın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün elektriği bir şişeye hapsetme hayaliyle başlayan ve modern teknolojiyi mümkün kılan kondansatörlerin inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Kendi mucidini dehşete düşüren korkunç bir deneyden, elektrikli arabalara güç veren süper kapasitörlere uzanan bu yolculuğa hazır olun. Hazırsanız başlayalım. Her şey 18. yüzyılda bilim insanlarının elektriğin gizemini çözmeye çalıştığı bir dönemde başladı. Elektriği üretebiliyorlardı ama bir türlü depolayamıyorlardı. Ta ki 1745'te Alman bilim insanı Ewald Georg von Kleist ve ondan habersiz bir şekilde 1746'da Hollandalı fizikçi Pieter van Musschenbroek tarihin ilk kondansatörünü yani Leyden şişesini icat edene kadar. Bu icat aslında oldukça basitti. İçi ve dışı metal folyoyla kaplanmış, içinde tuzlu su ve metal bir çubuk bulunan bir cam kavanoz. Musschenbroek bu basit düzenekli deney yaparken hayatının şokunu yaşadı ve bunu bir mektubunda tüm Fransa Krallığı için bile bir daha denemeyeceği yeni ama korkunç bir deney olarak tanımladı. İşte bu tehlikeli ve sansasyonel etki Leyden şişesinin tüm Avrupa'da hızla yayılmasını sağladı. Artık elektrik bir kapta su saklar gibi depolanabiliyordu. Hatta ilk başta kapasite birimi olarak cihazın kendisinden esinlenerek jar yani şişe kullanıldı. Leyden şişesi bir devrimi başlattı. Ancak asıl gelişim malzeme bilimindeki ilerlemelerle yaşandı. Cam ve suyun yerini zamanla parafin emdirilmiş kağıt ve mika gibi çok daha verimli malzemeler aldı. Ardından çok küçük boyutlarda yüksek kapasite sunan seramiklerin keşfiyle minyatürleşmenin kapısı aralandı. 20. yüzyılda ise en büyük atılımlardan biri elektrolitik kondansatörlerle geldi. Alüminyum gibi metallerin yüzeyinde oluşturulan nanometre kalınlığındaki ultra ince oksit tabakaları, birim hacim başına devasa bir kapasite artışı sağladı. Bu gelişimler sayesinde bir zamanlar hantal bir cam şişe olan kondansatör, bugün bir kum tanesinden bile daha küçük boyutlara sahip çok katmanlı seramik kondansatörlere dönüştü. Günümüzde her iş için farklı bir kondansatör var. Örneğin seramik kondansatörler, elektroniğin isimsiz işçileridir. Küçük, ucuz ve güvenilir oldukları için telefonlarımız ve bilgisayarlarımız gibi cihazlarda sinyal gürültüsünü filtrelemek amacıyla milyonlarcası kullanılır. Elektrolitik kondansatörler ise ailenin güç merkezleridir. Yüksek kapasiteleri sayesinde güç kaynaklarında filtreleme yapmak için idealdirler. Ancak dikkatli olmak gerekir. Bu kondansatörlerin pozitif ve negatif kutupları vardır ve ters bağlanırlarsa aşırı ısınıp patlayabilirler. Bir diğer tür olan film kondansatörler ise ailenin hassas ve kararı üyeleridir ve sinyal bütünlüğünün önemli olduğu yüksek kaliteli ses sistemlerinde tercih edilirler. Son olarak oyunun kurallarını değiştiren süper kapasitörler var. Geleneksel kondansatörlerle pilleri arasındaki boşluğu doldururlar. Piller kadar çok enerji depolayamazlar ama depoladıkları enerjiyi çok daha hızlı bir şekilde verip alabilirler. Bu yüzden elektrikli araçlarda fren anında açığa çıkan enerjiyi depolama gibi anlık yüksek güç gerektiren uygulamalarda kullanılırlar. Peki bu kadar farklı kondansatör devrelerde tam olarak ne iş yapar? Aslında hepsi tek bir prensibe dayanıyor. Doğru akımı yani DC'yi bloke etmek ve alternatif akımı yani AC'yi geçirmek. İşte Leyden şişesinin mütevazı başlangıcından günümüzün süper kapasitörlerine uzanan bu inanılmaz evrim. Sizin aklınızda gelen en ilginç kondansatör kullanım alanı nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Elektroniğin kalbine yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için o zile de tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.